Selam Ece, nasılsın? Merhaba Hava Hanım, teşekkürler siz. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi güzel bir haberim var. Modus Fashion Week için mekan sözleşmemiz imzalandı. Harika, çok sevindim. Bunu hemen duyurabiliriz, artık mekanımız ve tarihimiz netleşmiş oldu. Tamam. Ben o zaman globalde de, Türkiye'de de ajanslara haber veriyorum. Basın bültenine eklesinler. Programımız netleşince onu da ileteceğim onlara. Bültenin son halini ben size iletirim zaten revizeniz olursa diye. Sizin için uygun mu? Aynen, çok uygun. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Görüşmek üzere. Bu yeni koleksiyon desenleri aslında. Mutlaka şey yapalım Ecem, yatayını çekelim. Ini nih koleksi yang ini nanti kita pakai ini nih ke modelnya. Ya. Deh, saya lihat deh. Kan kalau nggak salah ada beltnya nih ya. Iya, Nah, ini beltnya ada di mana? ada di situ. Nanti diambil. Oh, Tinggal oke. pakai. Ya, aku iniin. Kamu inginin itunya, Kak Jem mau iniin bagian atas bawahnya. Panjang ya. Oke. Tapi ini sebenarnya ketutupan gini nggak sih, Nak? Iya, mesti sih ketutupan. Tapi nggak apa-apa Ketutupan sih. gitu ya? Heeh. In general, when you say Islamic fashion or modest fashion, it sounds like an oxymoron, and a lot of people will stereotypically view it as an oxymoron. And on the surface, this kind of makes sense, right? Because you have fashion and you have Islam, and these are mega signifiers of their own societies in terms of both the vices and virtues of those societies. What I mean is, when you say fashion, it's like taking a picture of the Western culture. You have the virtues of individual freedom, you have the virtue of democracy, women's rights, creativity, self-expression. But then on the vices side, you have consumerism, materialism, overindulgence. Now come back to Islam and hijab. When you say hijab, that's also a mega signifier. On the one hand, you have the virtues, modesty, this otherworldliness, communitarianism, and then you have the vices, similarly, oppression of women, oppression of the self, no self-expression, and so forth. But these are, of course, stereotypical descriptions. So when you say Islamic fashion, it's like, wow, what is that? That can't be. When you go outside the house and then you wearing your own clothes, your own style, it represents yourself as a woman, as a people who try to sending the message of who you are. So every time I go to, for example, go to the concert or maybe eating in the restaurant, you know, and just me wearing the hijab amongst the others, and people, you know, like see me as a strangers, I think. Those young girls were looking for pieces that would communicate their religious but at the same time modern identity, because those identities were both their identities. They weren't rejecting one or the other. They didn't think they have to sacrifice from being a Muslim to become modern, or to sacrifice from being modern to become Muslim. So it's a careful distance that they have maybe with modernity. In Indonesia, the culture is if we get older or we get married, one day we wear the hijab. In 1990s, our second president, Suharto, got many regulations about women, especially if they work, you know, government, banks, they cannot wear hijab.
Mali. Şu arkadaki dekoru alıyor musun orada? Tabii ki alıyorum, onlar da arkamızda. Bir bakalım, check edelim. Bakalım. Çok iyi. Tamam. Kolunun şey üstüne gelse daha iyi olacak. Hani Aynen. demin şu daha iyi. Evet. Daha iyi. Benim moda ile ilgim aslında çok küçük yaşta anneannemle başladı. Benim anneannem çok iyi bir terziydi, çok iyi dikiş dikerdi. Sonrasında anneannem çok ileri yaşlarına kadar, Allah rahmet etsin. Ama bendeki o serüven hiç bitmedi. Çünkü ben bir şey aldığım zaman onun üstüne mutlaka bir şey koymam lazım. Bir şey bir yerden aldığım zaman onu başka bir şeyle meç etmem lazım. İşte bu başörtüde mesela. Karena setiap hari kalau misalnya syuting yang duduk tuh kayak gitu. Ya bikin deh. Enggak kayak gini, tapi baju udah jadi kak. Ya udah, ini tinggal nambah-nambah dikit aja. Boleh. Terus ini kan kemarin sama Asa dibikin juga. Apaan? Nih. Ada. Jadi nggak Oh, Asa udah bikinin? Udah. Tadi bikin. Kemarin photoshoot udah ada. Oke. I know that I want to be a designer, followed my mother, because my mother, she is a pioneer of Muslim fashion designer in Indonesia. But I know that the market is not ready by that time. أنا فريال مولاي، دونك ساكنة في بلجيكا في بروكسل، وأصلي جزائري. جينا من الجزائر وين كان في عمري 3 سنين، دونك كبرت في بلجيكا، تعلمت كل حاجة في بلجيكا، قريت لهي. كنت دايما حابة نولي مانكان. ملي كنت صغيرة كان عندي في عمري 5 ولا 6 سنين، كنت نتفكر بلي نهضر على المانكينة، وكبرت هكا. ودرك العام اللي فات قلت ان شاء الله نولي مانكان، دونك مشيت درت الحاجات باش ندخل في لي زاجونس. Yeah. Do you need nail artist? I don't know, it's about you. I'm open. Can do it if you want. No, if do you have? No. It's like you want. If you need it, I'm here. Okay. هنا ديال المانكان يلبس واش الديزاينر بغا تلبس. ما تقدرش تقول بغيت نلبس حاجه مستوره هكا، ما نوريش شهري، ما نوريش ودنيه ولا رجليه، ولا كاين حاجات ما تقولش، ما تهضرش عليهم. الديزاينر يعرف انت راكي غير هنا باش تلبسي الحوايج. دوك كنت خايفه يقولوا لي ولا تلبسي حاجات اللي ما بغيتش نلبسهم. كنت حابه نمشي في باريس، في لا باريس فاشن ويك، على جال قلت انا جزائريه، كاين بزاف جزائريين في فرنسا. هذه السبه الاولى، عربيه مسلمه تلبس الحجاب في باريس. ماشي مع لي زاجونس اللي نخدم معاهم، دونك في انستغرام. دونك شافوني قالوا لي روحي الكاستينغ. دونك كي رحت كنت مع الديزاينر، دونك في لاتولي نتاعها، الاسم نتاعها دونك كريستال كوشي. ما شافتنيش، ما دارتش هكا تخطرني من تحت لفوق ولا نورمال، كيما كنت مانكان كيما الاخرين. دونك بدات تقصر معايا، واش ما اسمك، وين تسكني، جايه في لونطون زعما بزاف للدري مانكان. قالت لي عجبتيني، عجب فان كيف راكي وكيما تخمي وفوالا. ومن بعد قالت لي شوفي نشوفوا معاك واش لبسي تقدري تلبسيها واش ما تقدريش تلبسيها. قالت لي انا ما نعرف حتى حاجه على جال الحجاب، نشوفك بالحجاب، نشوفك لابسه هكا، بصح ما رانيش عارفه واش تقدري توري للناس وما تقدريش توري لهم.
دونك بدنا نقصروا قلت لها فوالا ما نوري يديا وجهي بصح ما نوريش هذه البلاصه هذه كاملين شعري ودنيا ورجلي من كرهتيا بود بزاف كي الجسم كامل تاعك باين ما نقدرش وما يكونش حاجه اللي تبين تحت شوف لحمك تحت الحوايج هكا. قالت لي ايه خلاص نخمم باش نلقى لك اللبسه اللي تقدري تمشي بها. خممت ومن بعدها فوالا قالت لي الكاستينغ عندك الكاستينغ ومام حتى على جال الحجاب قالت لي وسات حجاب على جالي سبيسيال خيطت واحد باش نلبسو خلاتني نلبسو كيما بغيت فوالا هكا. Bu yeni sezonda Black and White'la başladık temamıza. 4 tema seçtik koleksiyonumuz için. Şimdi ana moodboard'umuza gelirsek sen bunu klasik Evet. dijitalden uzaklaşıp hazırlamışsın. Evet, çünkü pek sevmiyorum Bunlar- dijital ortamda çok çalışmayı. Daha böyle old school çalışmayı seviyorum. Ondan Çok güzel. Ben sadece burada old school olan değilim, seni de yanıma aldığım için. Yani çünkü yani dijital ortamda çalıştığın zaman yani şu sayfayı teker teker geçmen gerekiyor. Doğru. Yani full koleksiyonu Bu da hepsini önümüze göremiyorsun. seriyoruz. The stylist is the person who's supposed to come up with a product that would solve the problem of balancing out the religious identity and modern needs of clothing, right? Bir de galiba en önemli şey bu sene bu maskülen yapı. Evet. Onu çok önemli. zaten gördük ve siz ona hazırlanıyorsunuz. Modest kadının biraz ön yargısı vardı maskülen bir giyime karşı ama o yavaş yavaş kırılmaya başladı. Çünkü hani çalışan kadın da hani hayatın içindeki modest kadın daha fazla olmaya başladığı için Yeri değişti, hayat yeri değişti. Yani evde ceket giyecek bir durumu o ön Hayır. yargı kırılmaya başladı. Aynen. Hem iş hayatında hem sanıyorum bu gençler için okul hayatı da artık çok ciddi, sosyal hayatları da dışarıda. Bütün orada da bu giyim şeklini değiştirmiş oluyorsun. İş hayatında da cekette sanıyorum proporsiyonla ilgili başlangıçta bir. When I saw my mom designing the clothes, I inspired by her. But when I see her collection, it's too difficult for me to accept it because when she trying to sell her collection, it's like to buy the clothes all packaged from top to toe, like, you know, the hijab and then the tops and the bottom. It's like one package. And for me, it's very difficult, you know, like it's too conventional. One of the major reasons why companies are still not producing the problem-solving products is because, one, they don't really understand the customer. It has been so far, you know, the markets has so far thought Muslim women as a monolithic category, as if there was just only one Muslim woman. In reality, there's a whole range. I mean, there are various segments. You have, if you have a 15-year-old woman and a 50-year-old woman, their likes and dislikes and their needs as they move through their daily lives are going to be different from each other, right? And if you don't have that segmentation, you cannot understand the specific problems each segment is facing with and then align your product line with that particular problem. Benim ilk fark ettiğim nokta aslında 90'larda modest veya Müslüman kızların eğitim hayatına daha çok üniversitelere girmesi, ondan sonra tabii doğal olarak iş hayatına girmeleri ve ardından gelen daha çok dışarıda, daha çok sokakta olma hayatları başladı. Tabii dışarıda bir hayat başlayınca ister istemez bir giyinme ihtiyacınız var demektir. Ve moda için çok az seçenek vardı. O yıllarda gerçekten az seçenek vardı. Ve bu kadınların giyinmek, sadece giyinme ihtiyacı değil, sosyalleşme, hayatın içinde olma, iş hayatının içinde olma ihtiyaçları da demekti bu. Hamlardayız değil mi? Buradan sen seçim yapıp şeye gönderiyorsun. Aynen. Oradan da bir taşlanıyor. Çok iyi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. 90'larda başlayan hicabi kızların okula gitmesi, ondan sonra tabii ki onların iş hayatına atılmasıyla başlayan büyük bir kıyafet ihtiyacı var. Herhangi bir pazarda sizin herhangi bir uzun kollu, terletmeyen bir
kıyafet bulmanız mümkün değildi. Aslında bizim şirketimizin doğuşu da kadının konumu değişiyor. Daha öncesinde evde 2 saat herhangi bir kıyafetle yetinebilen kadın dışarı çıktığında akşama kadar onu terletmeyen bir başörtüye ihtiyaç duyuyor. Ve bu başörtünün hangi materyalden olduğu, sizi terletmemesi. On the one hand, I think the social media and Instagram influencers, hijabi women or women who simply talk, try to bring the conversation of religion into the public space through social media. This is good because it gives a lot of visibility to a lot of young women to express themselves, to kind of tell the world where they're coming from. And also those bloggers, I mean, even the fashion bloggers, a lot of the times fashion becomes or opens up the door into more political subjects about, Islam and women, about mosques, about any key issue that relates to how a Muslim can live in a modern society. So that's great. I mean, it creates this virtual space where a lot of people can engage with one another. Did you hear me? You will turn from end of the runway, okay? At the end of the runway, you will turn. Why you didn't? Come here, come here. Zehra şunu bizim şeylerin malzemelerini oraya koysana karışmasın ya. Bizim ayakkabılar ya. Ne zaman gelecekler? Şu an başlıyorlar işte. Yani tamam. Buraya gelmeyecekler ki bize içeri gidecek. Orada bağlanmayacak mı başta? Yok, burada bağlanacaklar. Hayır. Rahatlığınız çok önemli hale geliyor. Biz aslında biraz buna hizmet ediyoruz. Yani dünyanın her köşesinde şimdi tabii bir takım sektör gelişti. Birçok ülkede artık butiklerde bunları bulabiliyorsunuz ama dünyada herhangi bir ülkede yaz günü çok az Müslüman kadın olan veya modist kadın olan Yes, did you understand? It's very easy, okay? No. I am asking all of them, not you, okay? I have no problem with you, don't worry, okay? I am not Maya, okay? Yes, I am just doing my job, this is my business, The stereotype tells us the hijabi woman is someone who's colonized by religion, who's colonized by the male figures in her life, that be either her father or her husband, or whatever the male figure she has, right? And this persona doesn't really go out, is not included in the labor force. Her publicity is limited to certain activities like visiting another female friend and so forth. But that's not the case anymore. I mean, this is the story of the past. Now we have women who are judges. Now we talked about this professional sportswomen who wear hijab, and now we have also politicians. In the West, actually, both in the US and in UK, Muslim women are entering into the political scene, and that's making a lot of voice. Naturally, it's making a lot of voice. Merve geldi mi? Okay, thank you. Oh, nice to meet you. I'm sorry. How are you? I'm fine. Thank you very much. Thank you for having me for your show. It's really nice. Thank you. It's
it's my pleasure. I'm very proud that you're doing, so congratulations. And I wish you inshallah ألف خير. ما مسلمة ولا مش مسلمة تفرح واحد كي يعطيك القيمة دائما. دونك يعطيك القيمة ويخمم عليك ويديك في الكاستينغ تاعك ديجا حاجة ربحتي فيها. هذا مانكان أي مانكان اللي تلقاه يقول لك فوالا عندي ربحت هذاك الكاستينغ يفرح. بصح عندي فرحة زيادة كي تعرفي باللي فوالا الناس ما يحملوش كاين بزاف نقولوا هكا ما يحملوش المسلمين ما يحملوش العرب ويدوك على جال كي يشوفوني الناس باين عربيه ما نقدرش كي يشوفوني ما تشوفش النرويجان ولا السويدواز ايفن راني طويله ولا الناس باينين دوك فرحت زياده وقلت بلا بالك ان شاء الله الحاجات يتبدلوا بالك الناس يولوا يديرونا كما هما دونك ماشي نبقاو دائما بجهه. Bu tarafa bakın, basın bu tarafa. Bak bu tarafa geçiyorsun. Çok güzel. Ne güzel. Güzel bir aynı muhabbet. Bu tarafa bakın, basın bu tarafa. Bak bu tarafa geçiyorsun. Çok güzel. Ne güzel. Güzel bir aynı muhabbet. Çok güzel. Fashion, the problem solving, innovative products, they answer these questions. Who can I be? Where can I enter throughout my daily life? What activities can I engage? And what dreams can I have? For example, can I dream to become a weightlifter? Can I dream to become an Olympic swimmer? Can I dream to become a judge? Can I dream to become a doctor? I think this is, in some ways, it democratizes fashion. Because fashion doesn't have to be limited to Western conceptions, it doesn't have to be limited to Western designers. In fact, modernity isn't limited to the West. Global modernity is something bigger than Western modernity. And I think fashion is one way for us to claim that space, although global consumer is a monster that can, eat up that process. So we gotta be a little cautious about that. Fashion, okay. Ama modest fashion'la mainstream fashion arasında nasıl bir fark var? Aslında modest fashion dediğiniz şey başörtüsü demek değil. Modest fashion insanların kendini ifade etme biçimi. Yani bazı insanlar farklı sınırlarda, farklı ölçülerde giyiniyorlar. Biz bunu sunuyoruz aslında. Yani bu başörtülü olur veya olmaz. Burasında çok ilgilenmiyoruz. O yüzden zaten bazı modacılar mesela başı açık çıkıyorlar. Bazıları başörtülü çıkıyorlar ama bizim için fark etmiyor. Yani modest fashion'la mainstream fashion arasında çok büyük bir fark yok aslında. İkisi de kadının kendini ifade etme biçimi baktığınız zaman. Çünkü insanların duyguları aynı. Yani insanların ihtiyaçları aynı. Dünyanın neresinde olursa olun kadınların, insanların ihtiyaçları ve duyguları aslında değişmiyor.